Evet arkadaşlar, Tofino'da ikinci günümüz. Şimdi bugün farklı bir plaja geldik. Bugün de size bu plajdan manzaralar göstereceğim. Burası South Chesterman Beach diye geçiyor. Burası sörfçülerin sörf yaptığı alanlar. Bu rip current'ler var. Tehlikeli sular var. Dalgalar buradan geliyor arkadaşlar. Ondan sonra bu şekilde dışarı doğru çıkıyor. Sörfçüler buradan atlıyorlar. Hiç efor sarf etmeden açılıyorlar. Ondan sonra tekrar geri dönüyorlar. Ama yüzücüler için tehlikeli bir durum bu. Eğer böyle bir rip current'ten geçerseniz sizi alıp götürebilir. Boğulma riski var. Şimdi plaja geçiyoruz. Burada gelgitler çok kuvvetli. Yaz aylarında daha da fazla oluyor. Şu an sabah sular bayağı çekilmiş. Çok fazla dalga yok bugün. Plajdan manzaralar göstereyim. Burası da güzel ama benim en çok beğendiğim Long Beach. Orası gerçekten harika bir yer. Değişik bir kumu var. Batmıyorsunuz yürürken. Sert bir zemin. Ayak izi dahi. Bakın ayak izleri dahi çıkmıyor. Değişik bir yer. Değişik bir kum yapısı var. Şu an yürüdüğümüz yerler normalde deniz suların çekilmesiyle. Yani buraya 5-6 saat sonra gelirseniz şu an yürüdüğümüz yerde yürüyemezsiniz. Gün içinde çok hızlı değişiyor burada. Bunu yelken yaparken denizde, yani herhangi bir deniz aracı kullanırken de bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Sabah geçtiğiniz bir yerden akşam geçemeyebilirsiniz. Veya akşam geçmişsinizdir. Sabah karaya oturabilir tekne. Bu Kuzey Amerika, bu bölgelerde bu gelgitler çok yoğun. Yaz kış oluyor. Çok güzel ama bakın nasıl cam gibi parlıyor. Güzel yerler. Gerçekten güzel yerler. Şimdi Filika ile Jack Sparrow çıkacak gibi öyle bir hissiyat oluyor. Tam o korsan filmlerindeki yerler gibi. Bu yürüdüğümüz yerler deniz. Sabah erken geldik bu ortamı yakalamak için. 1-2 saat sonra gelirseniz buralar sular altında kalıyor. Burada mağara var. Denizin içinde yürümek gibi bir şey. Sular çekilmiş. Bazı yerlerde birikintiler kalmış. Denizin içinde yürüyoruz. Böyle bir mağara. Film sahnelerindeki gibi.
Mağaradan çıktık. Burası da aynı. Sanki şnorkenle dalıp buraları izliyormuş gibi ama yürüyorsunuz. Çok farklı bir deneyim. Enteresan bir şey. Birkaç saat sonra gelip burada şnorkenle de gezebilirsiniz. Sabah gelirseniz yürüyebilirsiniz. Bakın su hattı şu şekilde. Olan yosunlardan anlaşılıyor. Şöyle bir su hattı var. Bak bu taşlar suyun altında kalıyor. Üzerlerinde yosunlar var. Bunlar da aynı. Yani burada 1,5 metre bir su geliyor buraya. İnsanlar gelmeye başladı. Herkes merak ediyor buraları. Size kamerayla anlatamayacağım acayip temiz bir hava var. Bu okyanus esintisi insanın ciğerlerini açıyor. Gerçekten nefes alışınız da dahi değişiyor şu an. Mis gibi iyot deniz havası. Sular gelmeye başladı. Çok yoğun olmasa da şu an biraz suların içinden yürüyoruz. Su da soğuk arkadaşlar, buz gibi. Ayaklarım dondu. Allah, suların içinde kaldım. Bakın arkadaşlar, sular yükseldi. Şu an suların içindeyim. Şu bölümü açarsam tekrar donuyorum. Acayip kuvvetli sular sizi çekiyor. Bakın arkadaşlar, sular yükseldi. Oh. Bu gördüğünüz her yer suların altında kalıyor. Bakın midyeler var. Yani 2 metreden daha fazla yükseliyor sular gün içinde. Akşamüstü burada olmayacağız. Size akşamüstü suların yükselmiş halini gösteremeyeceğim. Ama buradan anlayabilirsiniz. Bakın bunlar midyeler. Bu taşlar tamamen suların altında kalıyor. Benim boyum arkadaşlar 1,80 civarında. Oradan hesap edin. Bakın benden daha yüksek. 2 metre civarında sular yükseliyor. Böyle bir ortam. Denizde yürümek gibi bir şey.
balıklar gidiyor ama midyeler, kabuklular, deniz yıldızları, onlar hala burada. Görünüyor mu? Orada bir tane var. Ben yine ön kamerayı çevireyim. Bakın burada deniz yıldızı burada kalmış. Orada da var taşların üstünde. Ufak canlılar gelgitlerde bekliyor. Bakın. Bakın burada da var. Bak su geliyor. Sular hafiften yükselmeye başladı. El kadar midyeler var. Bayağı büyük midyeler. Bakın burada deniz yıldızları, kabuklar. Geldiğim sular yükseldi artık. O taraftan geçmeyeceğim. Şuradan taşların üzerinden kendime bir yol bulayım. Biraz tehlikeli. Bu düşerseniz bu midyeler keser bir tarafları. O yüzden dikkatli gitmek lazım. Bakın buradaki kabuklular, yumuşakçalar, bunlar suların yükselmesini bekliyor. Çok güzel bir manzara. Filmlerdeki gibi. Evet arkadaşlar, plaja girerken benim favorim Long Beach demiştim ama burası harika bir yermiş. Yürüdükçe farkına varıyorsunuz. Bütün plajlar birbirinden güzel arkadaşlar. Ayırt etmek haksızlık olur. Süper bir yer burası. Sabah kalktığımıza değdi. Gerçekten çok güzel bir ortam. Çok beğendik. Şimdi bir sonraki noktamıza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi Euclid'e geldik. Burada Unexpected Waves denen bir noktaya geldik arkadaşlar. Burada büyük dalgalar var. Balinaları izleme imkanı var. Tabii her zaman görülmez ama belki şansımız olur, görürüz. Şimdi oraya doğru yürüyelim. Burası da uğranabilecek güzel noktalardan biri. Bu şekilde bir orman. Burada Kanada'nın çoğu yerinde, burada adada çoğu yerde var. Burada da var işte. Dikkat etmeniz gereken şeylerden puma var, ayı ve kurtlar bu bölgede geziyor. İnsanlar burada vahşi doğayla iç içeler yani. Gördüğünüz gibi bugün hava güzel. Öyle çok rüzgar yok, dalgalı değil. Çok büyük dalgalar oluyormuş burada. Yani bak, taşların içinde sular olduğuna göre düşünün, bu önümüzdeki kayaları dalgalar aşıyor.
Bu deniz feneri 1906'da yapılmış. Ahşapmış. Sonra onu restore etmişler. 100 yıllık bir fener arkadaşlar. Çok güzel bir manzara var. Gerçekten keyifli bir yer. Burada görebileceğiniz orkalar var. Kambur balinalar. Foklar, deniz aslanı, kaplumbağalar. Yani anlayacağınız birçok deniz canlısını orada görme imkanınız var. Şimdi patikadan yürüyelim. Buradan kayaların içine de geçebilirsiniz ama ben gitmeyeceğim. Tehlikeli görünüyor. Ben bu kayıtları telefonla yapıyorum. O yüzden çok zoom yapma imkanım olmuyor. Ama öyle yakında bir balina görürsem size göstermeye çalışırım. Ama bunun için ayrı bir tekneyle balina turu yapacağım. Size orkaları, kambur balinaları yakından göstereceğim arkadaşlar. Her an bir puma, bir kurt önünüze çıkabilir. Çok güzel yerler. Ve böyle manzaraların odaklandığı yerlere banklar koymuşlar. Biz de banka oturalım. Oturacaksın. Şu manzaraya karşı. Ой, знаешь, Сергей, как нам Там красиво, Оля. каже, я кажу своїм друзям, що якщо ми Böyle kısa kısa alanlarda banklar var. Manzaraya karşı oturup dinlenmek için çok iyi düşünülmüş. Şimdi plaja doğru ineceğiz. Çok sık ormanlar. Victoria'dan burası yaklaşık 400 kilometrelik bir yol ama çok eğlenceli, çok keyifli bir yol. Birçok durak noktası var. Eğer bir yere yetişmiyorsanız o 4 saatlik yolu 10-12 saate çıkarıp keyifli noktalarda durup güzel kareler çekebilirsiniz. Şöyle plaja doğru inelim. Bakalım plajda balık olur belki. Belki bir ahtapot görürüz. Gelgitler böyle göletler oluşturuyor. İşte burası şu an kapalı bir alan olmuş. Ama sular yükseldiğinde tekrar eski haline geliyor. Kaya balığı. Bunlar bence Lincoln. Bu balıklar arkadaşlar 7-8 kiloya kadar büyüyor. Çok değişik bir balık. Bu bölgede yaşıyor. Yavruları burada. Şurayı çekelim, hemen gidelim. O orası çok güzel. Gidebilir miyiz acaba? He? Bir deneyelim oraya gitmeyi. Dikkatli ol ama. Taşlar sivri. Eğer düşersek yaralanma riski var. Dikkat et valla, kayalar sivri. Gelinebilecek yerler arkadaşlar. Gelirseniz pişman olmazsınız. Eğer bu bölgede yaşıyorsanız mutlaka buralara gelin. Evet arkadaşlar, burası da böyle bir yer. Güzel bir nokta. Keyifli bir dinlenme alanı. Dinlendik. Şimdi diğer durak noktamıza doğru yola çıkalım. Bir sonraki noktada görüşmek üzere.
Evet arkadaşlar, şimdi bir başka plaja geldik. Burada ufak bir çay molası vereceğiz. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Muhtemelen bu bizim son noktamız olacak. Plajdaki vahşi hayat, işte ayılar, kurtlar, pumalar burada oluyormuş. Plajın ismi Vishkanish Beach olarak geçiyor. Burası da surf yapılan bir alan. Burada plajdaki akıntılarla ilgili bilgi veriliyor sörfçüler için. Kaçış noktaları, şeyler. Burası da böyle güzel bir plaj. Biz de çadırımızı buraya kurduk. Şimdi burada çaylar hazırlanıyor. Короче, шеф-повар чай готовит. Чайная вечеринка. Тоже бурек. Evet arkadaşlar, çayımızı demliyoruz. Böyle Слоеное тесто сама делаешь или покупаешь? çay setimiz var. Его же там замучаешься делать. Долго. Слоеное тесто нет, это же... А? Потім ось макарон, Я знаю. у нас є. Вань, ти це так включав, так? Тобто не відкривав? Прикольно, його розтягуєш такою, воно. Это молочком. Бурек А. с мясом. Bu sütlü çay. Там є картошка і все. Мені треба води. Вона є у вас? Гаряча? Холодна? Sütlü çayımızı demledik. Там хто взяв? Аня, там. Что ты делаешь? Первый чай надо сливать. Вон. Так они говорят? Birinci suyu döktük. Первый чай надо сливать. Şimdi ikincisi. Сливаем. Бабуся тобі помиє? Yıka onu. Іди, іди до А бабусі. ну опять в пісні. Я тобі роблю бульйон. Іди до Çaylarımız hazır. бабусі з папою. Воно присідає. Да? Рак, рак, Ты не можешь. Сказала я, что это Çaylarımız hazır. Plajda çayımızı içelim. Это твоя, давай сюда. Ola biri. Мальчик, можеш не ходити. Вкусная çay. Ходи, ходи сюди. Я хочу чай. Al bak gel. Çin çayı. Sıcak ama benim elimden şöyle bak. Al elini tut böyle. Balık var içinde. Hı hı, balıklı çay. İç bakalım. O gerçek çay. Hı hı. Börekleri de çıkaralım öyle. Evet arkadaşlar. Boşnak böreklerimiz, yaprak sarması dolmamız, Çin çayımız ve okyanus. Okyanus manzaralı çay keyfi. Böyle bir kısa mola verdik. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Muhtemelen artık başka bir yerde durmayız. Evet arkadaşlar, bu plajda bir tane müze var. Şimdi oraya gidiyoruz.
Hey. Ти был там? Ты был наверху? Ты смотрел там? Там музей. Да, иди. Burada bir gözlem balkonu var. Buradan aynı şekilde balinaları izleyebilirsiniz. Burası Visitor Center. Gel bakalım. Burada sembolik bir balina avcılarının minyatürünü yapmışlar. Burada yerliler yekpare tek ağaçtan oyma kanallarla balinaları avlıyorlar. Onların ismi ne? Fok derisinden yapılmış şamandıraları var. Şamandıralara bağlayıp balinaları avlıyorlar. Bunlar Kanada'nın yerlileri arkadaşlar. O zamandan kalma fotoğraflar var. Burada ilginç olarak arkadaşlar o zamanın balık oltaları. Bu şekilde sahte balıklar var. Onlarla o zamanlar balık avlıyorlar. Bakın kancalar ahşaptan yapılma kemik, sivri kemik şeyler üzerine konmuş. Bunlar mızrakları. Burada ağaçları oynamada kullandıkları aletler. İşte ağacı ayırmak için seal. Bunlar tüsülenmiş geyik eti. Kuş kemiğinden dikiş iğneleri var arkadaşlar. Onun dışında burada onların evleri, nasıl evleri kurdukları, yaşamlarıyla ilgili ufak minyatürler var. Burada balinalarla ilgili bir bölüm var arkadaşlar. Bu Grey Whale Skull. Bu kambur balinanın çene kemiği. Bölgedeki hayvanlar yine aynı şekil. Bu balinanın ağzı. Bu balinaların dişleri olmuyor. Ağzında bu şekil şeyler var. Bu orka arkadaşlar. Bir orkanın çenesi, kafatası bu. Bunları yapmadım dostum. Burada şimdi ne diyor bu Emirhan? Bak şimdi bana bunu açıklayın bakalım. I am from Tlaokuiah diyor. Tamam mı? İşte Nasıl diyor onu? bilmiyorum işte o. Bas bakayım ona. Bak. Bas. Başka diğerine bas. Bu yerlerin dilleri. İşte bak o. Aha. Anlaşıldı. Bunlar arkadaşlar yerlerin dillerinde. İşte ben şuradayım, ben buradayım. İlginç bir dil var.
Adada çok fazla dil var. Her kabilenin kendine özel dilleri var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çok güzel bir müze yapmışlar. Plaja geldiğinizde de Biz şu an buradayız. buradan bilgiler alabiliyorsunuz. Adanın geçmişi hakkında, gitmek istediğiniz bölgeler hakkında. Burada harita var ve bilgiler var. Bu butonlara bastığınızda yanan ışıklarla o bölgenin nerede olduğunu öğrenip gideceğiniz yeri de planlayabilirsiniz. Gerçekten güzel bir şey. Kanada'nın, devletin insanlar için yaptığı bir müze bu. Burada hiçbir ücret ödemiyorsunuz. Her şey halk için arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Tofino maceramız muhtemelen bu son uğrak noktamız. Burası da güzel bir plaj. Burada okyanusa karşı, okyanus manzaralı bir çay molası verdik. Bundan sonra yaklaşık 300 kilometre bir yolumuz var. Victoria'ya döneceğiz. Biz çok keyif aldık. Çok güzel bir yer burası. Çok güzel şeyler yedik, içtik, gördük, gezdik. Bakalım bundan sonraki maceramızda buluşmak üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın.